Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine sizi soğan keserken karşılıyorum. Bugünkü güzel tarifimiz soğan öldürmesi arkadaşlar. Osmanlı mutfağından gelen harika bir lezzet ama aynı zamanda da yoğun ev hanımlarının, çalışan ev hanımlarının da kurtarıcı lezzeti. Gerçekten çok çok lezzetli, sağlıklı, güzel bir yemek oluyor. Aynı zamanda menemene de bence çok güzel bir rakip. Bunun için 4 adet kuru soğanım var. Kuru soğanlarımı ikiye böldüm ve onları da ikiye bölerek gördüğünüz gibi piyazlık olarak doğruyorum. Ana malzememiz soğan, adı üstünde soğan öldürmesi. Soğanlarımızı güzel piyazlık doğradıktan sonra 3 adet domatesim var ama domateslerim benim küçük. Büyük olanlar 2 adet kullanabilirler. Eğer yazdan yaptığınız domates sos varsa onu da kullanabilirsiniz. Güzelce rendeliyoruz. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir yemek bu. Aynı zamanda şifalı ve sağlıklı. Her şeyden önemlisi gerçekten çok ekonomik. Bu kadar ekonomik, ucuza hem karın doyurup hem sağlık, şifa bulmak gerçekten her yemekte mümkün değil biliyorsunuz. Bunda her türlü vitamini alıyorsunuz ve aynı zamanda da keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Ben de mümkün olduğu kadar unutulmuş, çok fazla yapılmamış, ucuz olan, çok fazla malzemeye ve pahalı malzemeye gerek kalmadan lezzet ve şifa bulabileceğimiz yemekleri yapmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğu kadar. Umarım siz beğeniyorsunuzdur ve bu yemekleri evinizde deniyorsunuzdur. Tavamın içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı koyuyorum. Bir 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Tereyağımın erimesini bekleyeceğim. Güzelce eriteceğim tereyağımı. Tereyağımız güzelce eridi. Şimdi bu doğradığımız soğanları yağımızın içerisine atıyoruz. Bir miktar tuz ilave edeceğim. Tuz biliyorsunuz soğanların daha kolay yumuşamasını sağlıyor. Kolay karamelize olmasını sağlıyor. Şöyle kullanacağım tuzun yarısı kadarını önden atıyorum. Ve güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Böyle hafif karamelize edeceğim. Kahverengi olmayacak, yakmayacağım ama ona yaklaşacağız. Soğanın kavrulması, soğan öldürmesinde önemli. İyice yumuşayıp güzel şekerli bir tadı olacak. Kavruldukça biliyorsunuz soğan içerisinde bulundurduğu şekeri salıyor ve o bir lezzet katıyor. Gördüğünüz gibi soğanlarım kavruluyor. Gitgide kahverengileşti ve karamelize olmaya başladı. Ama tabii bu yemekte soğanın çiğ kalmaması önemli. Daha kavuracağız. Şimdi ben buna 1 çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Bütün baharatlar bu ve şimdi bu baharatları da biraz kavuracağım. Şimdi arkadaşlar Türk mutfağında genelde baharatları son aşamada koyuyoruz ama kekik haricinde bütün baharatların aslında kavrulurken konması, yüksek ısıda kavrulması hem şifasının çıkması açısından hem rayasını, kokusunu, lezzetini vermesi açısından önemli. Son anda değil, kavururken koymak lazım. Son anda koyulması gereken baharatlar var tabii ki. Mesela kekik ve nane. Onlar gerçekten erken koyar ve kavurursanız bir acılık veriyorlar. Tatları değişiyor. Onlar hariç toz biber, pul biber, karabiber, özellikle zerdeçal, köri bunlar erken konması lazım. Hint mutfağında da bu baharatlar çok biliyorsunuz kullanılıyor ve orada meşhur olmasının, çok sevilmesinin en büyük sebebi erkenden bol yağda ve yüksek ısıda kavrularak kullanılması ve biliyor musunuz kanser oranı dünyada en düşük olan ülkelerden biriymiş Hindistan. Dolayısıyla kekik ve nane haricindeki baharatlarınızı bol kullanıp yüksek ısıda kavurma esnasında katmanızda fayda var. Bu bilgiyi
ufak bir bilgi olarak verdikten sonra şimdi karışımıma 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum ve güzelce kavurmaya devam ediyorum. Domates salçamın çiğ kokusu gidip güzelce kavrulduğu zaman da domates suyumu ilave edeceğim. Rendelediğimiz domateslerimiz. Evet, soğanlarım da salçam da çok güzel kavruldu ve gördüğünüz gibi tamamen pişmeye yakın oldu. Şimdi bu rendelediğimiz domatesleri de ilave edip güzelce kavuracağız. Domateslerimizin de ölmesini sağlayacağız. Sonra biraz su ilave edeceğiz. Güzelce kavuruyoruz domatesleri. Domateslerimiz de güzelce kavruldu, suyunu çekti. Şimdi kaynayan 1 bardak suyumuzu yemeğimize ilave ediyoruz. Bir püf noktası daha vermek istiyorum arkadaşlar. Zaten atasözlerinize de geçmiştir. Pişmiş yemeğe, kavrulmuş sıcak yemeğe soğuk su katılmaz arkadaşlar. Eğer kavurma işlemi yapıyorsanız, yemeğinizi ısıttıysanız koyacağınız su mutlaka sıcak, kaynar olmalı. Ama kavurmadan soğuk, çiğden pişiriyorsanız o zaman soğuk su koyabilirsiniz. Şimdi suyum kaynayacak iyice. Birazcık böyle tıkırdayıp bütün baharatlarla soğanın ve domatesin lezzetiyle birleşecek, hafif koyulaşacak ve yumurtamızı kıracağız. Bakın ne kadar lezzetli ve güzel. Aynı zamanda da yapımı hem kolay hem de çok çabuk. Çok inanılmaz da bir lezzet bombası. Yemeniz lazım. Tavsiye ediyorum. Menemenden daha pratik, daha kolay. Menemene rakip. Tabii menemenin yeri de ayrı ama bunu da denemelisiniz mutlaka. Evet, yemeğimiz şimdi göz göz oldu. Sırada yumurtamız var. 4 adet yumurta kırıyoruz buna. Yumurtalarımızı karıştırmayacağız. Bütün bırakacağız. Poşa gibi pişecek ama tabii ki patron sizsiniz, zevk size ait. Hayır, ben karıştırmak istiyorum, bütün yumurta sevmiyorum diyorsanız gayet rahatlıkla da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımı kırdım ve bir kapağımı kapatıyorum tavamın üzerine. Yumurtalarım güzelce beyazları buğulanıp kabuk bağlayana kadar pişireceğim. Ben çok katı yumurta sevmiyorum, biraz cıvık severim. O yüzden hafif kabuklanıp pişmiş görüntüsünü aldığında yemeğimiz hazır sayılır. Evet arkadaşlar, nefis yemeğimiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi harikulade görünüyor. Yumurtalar tam benim istediğim gibi. Şimdi gelin son vedamızı yapalım. Evet arkadaşlar, nefis soğan öldürme yemeğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu, çok lezzetli görünüyor. Şöyle size göstermek istiyorum. Biraz yumurtasına da banıp ve soğanından alıp sizin için tatmak istiyorum. Daha buharı üstünde tutuyor ama yine de size bunu göstermek istedim. Muhteşem olmuş arkadaşlar. En kısa zamanda bu tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çalışan yoğun ev hanımları hemen 5 dakikada çok lezzetli ve sağlıklı yemekleriyle çocuklarını mutlu da edebilirler. Hem de kendilerini hem de şifalanabilirler. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki o bildirim zili gerçekten çok önemli. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.